Herkese merhabalar. Bugün değerli konuğum sevgili Oğuz Saygın ile birlikteyiz ve Z kuşağını konuşacağız, gençleri konuşacağız. Çünkü bugün özel bir gün. Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak bugün buluştuk ve özellikle bugün bu konuyu seçtik. Atatürk'ün de doğum günüm olarak diye kabul ettiği 19 Mayıs'ı biz de kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz ve yayınımıza kendisini anarak başlamak istiyoruz. Öncelikle Oğuz Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyi bulduk. misiniz? Sağ olun. Teşekkürler. Sizler? Çok teşekkür ederim. Bu akşam bu yayını sizinle birlikte yapıyor olmak beni gerçekten çok fazla onur etti. Teklifimi, davetimi kabul ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum sizlere. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Bizim için büyük bir mutluluk. Evet, çok çok sağ olun. Bu konuyla ilgili açıkçası size soracağım çok fazla sorular var. Biraz Hı hı. sorularımı biriktirdim de geldim. Günün Tamam. anlam ve önemine uygun gençlerimizi Hı konuşalım hı. istedim. Hı. Bunu da sizinle konuşmayı arzuladım ve gerçekten de çok mutluyum. Çok verimli bir Teşekkür yayın ederiz. olacak. Ama İnşallah. yayınımıza şöyle geçmeden önce kısaca bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Hani sizi daha tanımayan varsa eğer ki pek sanmıyorum Oğuz Bey ama Estağfurullah. Estağfurullah. Tabii ki. mutlaka Tabii ki. siz Tabii. de Ee, bahsedebilir misiniz? tabii ki şöyle söyleyebilirim. Ben iktisat mezunuyum. Ama hiç yapmadım. Yani sadece oradan bir diploma aldım. Çünkü ben okula ilk hafta gittiğim hafta o okulun benim okulum olmadığını anladım. Yani bana göre değil, çünkü ben defterlere arasında olmaktansa insanların arasında olmayı tercih eden biri olduğum için dedim ki yok, hayır yani. Çünkü şu an bizim yaptığımız çalışma gibi bir çalışma da bana kimse uygulamadı, bir rehberlik bir şey. Öyle başladık ve öyle gitti. Ama masa tenisi oynuyordum ve 15 yıl profesyonel masa tenisi hayatım, üniversite yıllarında antrenörlük. Ve orada eğitimciliğe başladım. Yani antrenörlükle birlikte milli takım oyuncular yetiştirdim. Eğitimciliğim ilk orada, o yıllarda ve hayatı diyeceksiniz ki masa tenisinden öğrendim. Ya 2 raket bir toptan hayat öğrenilir mi? Ben öğrendim ama. Yani masa tenisi bana çok şey kattı. Hani hatta bir matematikten daha çok şey öğrettiğine iddia edebilirim bir masa tenisinin. Çok güzel. Bütün gençlere de, bütün anne babalara da çocuklarını spora mutlaka teşvik etmelerini. Çünkü orada inanın hayatı öğreniyorlar. Evet. O kadar önemli bir şey ki burada. Ve ben de orada hayatı öğrendim. Sonra tabii özgürlük benim en önemli değerlerimden birisi olduğu için hep serbest bir çalışma. 10 yıl kadar yani matematik özel dersler ve çalışmalar yaptım. Çok talebem oldu. Ha, burada lisede bir ikmale kalmıştım matematikten ama sonra çok iyi bir matematik öğretmeni oldum. Ve yani baktığım zaman bu da bir beynimdeki zincirlerden birinin kırılması demekti. Sonra kişisel gelişim ve NLP çıktı karşıma. Muhteşem bir şey. Ve baktığım zaman dedim ki ya evet, bu benim aradığım bir şey bu. Ve NLP'den bahsediliyor. Diyorlar ki işte insan hayatını değiştirir. Şöyle olur, böyle olur. Zihnin programlanması, konuştuğumuz dilin programlanması ve insanın hayatına çok değer katan bir disiplin. E, Ben dedim bunu bir öğreneyim, kendi hayatımda bir deneyeyim. Eğer ki benim hayatıma değiştirirse benim hayatımı, ben de başkalarının hayatını değiştirmek için yola çıkarım. Hakikaten benim hayatım tam anlamıyla değişti NLP'den sonra ve o kadar önemliydi ki benim için. Ve sonra bunların eğitimlerini vermeye başladım. Aşağı yukarı 25 yıldır. Ve şöyle bir tabii şeyim var benim. Bu konuda hayat felsefem. Bir hobinizi meslek haline getirin, sonra da çalışmayın. Yani ben 25 yıldır çalışmıyorum. Çünkü bir hobim, bu benim hobim. Ve sonra koçluk, yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, yönetici koçluğu, ilişki koçluğu gibi koçluk çalışmalarının bütünüyle alakalı çok güzel çalışmalar yapmaya başladım. Ve de dediğim gibi şu an yüzlerce insana bu eğitimi verdik. Yani seminerlerimize verdiğim kişiler, çünkü 3.000 kişi, 5.000 kişi, böyle 10.000 kişi 1 milyonu geçmiştir çok rahat bir şekilde. Türkiye'de ve yurt içinde ve yurt dışında seminerler. Çok keyifli, yani insanlara katkıda bulunan, çünkü benim en önemli değerlerimden biri özgürlük. Özgürlüğün yanında da katkı, yani insanlara katkıda Evet. bulunmak.
şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu değerleri tamamen yaşadığım bir meslek yapıyorum. Ayrıca oğlum uzman psikolog. Onunla birlikte, zaten enstitüde de onunla birlikte çalışıyoruz. Birlikte dersler veriyoruz. Yani çok keyifli çalışmalarımız sürdürüyoruz. Evet, çok güzel. İyi ki de, o masa tenisiyle başlamışsınız Oğuz Bey, ve sonrasında devam etmişsiniz. Aslında matematikten de bahsettiniz. Bir yandan da beyin jimnastiği de yapmışsınız. Spora önem Tabii ki, veriyorsunuz. O tabii da ki, aslında bir tabii ki, spor. Ben tabii öyle ki, tabii ki. tanımlıyorum onu. Aynen öyle. Ya bu arada şeyi de unuttum bu arada. 2 tane kitabım 100 baskıyı geçti. Bunlardan bir Evet, tanesi çok meşhur olan kitabım. Negatif limanlardan pozitif sulara. İkinci kitabım da Renklerle İnsanları Tanıma Kılavuzu. Bu iki kitabım 100 baskı. Yani ki hakikaten Türkiye'de 100 baskı yapması bir kitabın hani 300 bin demektir o. Tabii korsanlarıyla beraber bu iki misli olarak sayabiliriz. Böyle bir o serüvenimiz var korsanlar ayrıca. olmasa. Münevver Hocam. Yani ama şöyle bir şey var. Korsanların şöyle bir şeyi var. Hani çok satıldığını gösteriyor korsanlar olmasa bir kitap. Öyle de bir şey var. Yani tabii ki şikayetçiyiz ama bir taraftan da insanlar alıp okuyor. Yani genel olarak bir özet olarak bunu yapabilirim. Evet, bende de kitaplarınız var çünkü yaşam koçluğu dersinize de katıldım. Oo ne kadar Sayın güzel. Oğuz Hocam. Hatta şu anda da, dersiniz bu hafta da canlı olarak da başladı. Ona da Evet, tekrardan, girip evet, takip etmek istiyorum ve yaşam koçluğu ardından da daha sonra açtığınız 2'nci ders olan profesyonel yaşam koçluğuna katılıp, evet, evet. kendimi ben de geliştirmek istiyorum Ne açıkçası. kadar güzel ya, ne kadar Evet, güzel, ne iyi kadar ki bu eğitimleri sevindirici. açtınız. Evet, çok çok Yani mutluyuz o yüzden. bu arada bu arada işletme enstitüsü ailesine e, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir aile ve ben İstanbul İşletme Enstitüsü'nü bir üniversite gibi görüyorum. Hatta Evet. birçok üniversitenin yapamadığı bir hizmeti yaptıkları için bütün yöneticilerini kutluyorum. Bütün çalışan arkadaşları kutluyorum. Ve de hani bize bu imkanı sağladıkları için de teşekkür ediyorum onlara. Biz çok teşekkür ederiz hocam bizimle birlikte burada bulunduğunuz için. Sizin aracılığınızla da birçok kişiye katkı sağlamış oluyoruz ve, ben de dâhil bilgilerinizden faydalanmış oluyoruz. Çok çok teşekkürler tekrardan. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bu akşam Z kuşağını konuşacağız. 19 Mayıs, Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak gençlere, armağan ettiği bu bayramda, Kurtuluş Savaşı'nın adımının atıldığı bu kutsal günde biz de artık, ülkemizin gençlerinden bu akşam bahsetmek istiyoruz. Hep eleştirilen ya da aslında, Aydanur Hanım da yazmış şimdi bir yandan da Evet, oraya da göz attım. evet. Böyle bir durum var. Artık ergen denilmiyor, günümüzde Oğuz Bey. Artık Z kuşağı diye deniliyor. Hani bizim zamanımızda, bizim dönemimizde, yani benim de ergen olduğum dönemlerde, sizin de aynı keza aynı şekilde Tabii, ergen tabii, diye adlandırılıyordu ama şu anda ergenlik tabii, dönemi değil, tabii, işte tipik Z kuşağı dönemi diye adlandırılıyor. tabii, Böyle tabii. bir, farklı bir bakış açısı var. O yüzden de bugün, bu gençlerimizi bir konuşalım istedim ama sizden de duymak istiyorum. Z kuşağı kimdir, ne yapıyor? Bize biraz Z kuşağını anlatabilir misiniz? Şöyle bir tanımını duymuş olalım. Ya işte şöyle söyleyeyim. Özellikle hani 96'dan hatta son zamanlarda 2000'li yıllardan sonra e, doğanlar için kullanılan bir tabir bu. Z kuşağı. Şimdi bu çocuklar ne oluyor? E, daha doğar doğmaz, daha doğar doğmaz çok kısa bir sürede teknolojiyle tanışıyorlar. Çünkü Evet. orada da bakıyoruz. Tabii ki ne kadar doğru bilmiyorum ama en kısa zamanda anneler işte yemek yaparken, şey yaparken çok bunaldıkları zaman o telefonu koyduklarında çocuk kaç aylık olursa olsun dikkatle izliyor. Orada başlıyor. Yani ben bu Z kuşağı çocuklarına şey diyebilirim. Telefonun emzirdiği çocuklar, teknolojinin emzirdiği Evet, çocuklar diyebilirim. Çünkü gerçekten öyle yani. Hani anne sütünden daha çok teknolojiyi emerek büyüyorlar. O zaman öyle olduğu için şöyle bir tabii ki e, dezavantajlarının yanında avantajları da var tabii ki burada. Çok kişi var böyle hani bizim danışmanlık yaptığımız, öğrenci koçluğu hı hı. yaptığımız, bizim arkadaşların öğrenci koçluğu yaptığı çok fazla kişi var bu konuda ve de yakın çevremizde akrabalar ve bu çocuklar. Onların hepsini çok iyi bir inceleme yapma imkanımız oldu. Neden? Çünkü o çocuklarla çalışıyoruz. O çocuklarla Evet, çalışıyoruz. Yani şöyle ki
Aslına bakarsanız tabii ki bizim kuşaktan çok farklılar. Yani çok farklılar. Hani ben çünkü hani tipik bir X kuşağı kişisiyim. Sonra Y kuşağı, sonra da tabii ki Z kuşağı. Ama şöyle bir şey var. Hatta şimdi tekrar yeni bir tabir var. Alfa kuşağı böyle. Hani ilkokul Alfalar geliyor, falan evet. böyle alfalar geliyor. Tamam. Ama şöyle bir durum var. Avantajları ve dezavantajları, yönleri, başarıları ve nerede sıkıntı yaşıyorlar. Hı Bunlara hı. bakarsak genellikle e, teknolojiyle çok içli dışlılar. Yani sanal bir dünyaları var. Aslında Evet. çok üretkenler, çok fikir olarak çok üretkenler. Ciddi olarak problem çözücüler. Ama bu problemleri genel olarak zihinsel bir problem çözme. Yani o kadar alışmışlar ki bu sanal dünyadaki problem çözmelere, gerçek hayattaki problem çözmek gerekirse ya da orada bir çalışma gerekirse o rahatlık bölgesinden çıkmak gerektiğinde orada sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yani hani bugün baktığımızda o kadar o sanal dünyanın içerisinde o şey yapıyorlar ki, gidiyorlar ki mesela Evet. o fenomenler, mesela onların şeyleri olmuş oluyor baktığınız zaman. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Hatta şu an baktığımızda evet, tamam, yavaş yavaş öyle oldu ki artık televizyon reklamlarının çok etki yapmadığı, fenomenlerin yaptığı tek bir şeyin işte çok büyük etki gösterdikleri bir ürünün çok daha fazla satıldığını görüyoruz. O zaman dünya değişiyor. Farklı bir yere doğru gidiyor. Ve yavaş yavaş da tabii o zaman kimin hakim olduğu bir dünya? İşte bu Z kuşağının hakim olduğu bir dünyaya doğru gidiyor. Şimdi şöyle bir şey diyemeyiz biz. Yani bazen işte bizim X kuşağından, Y kuşağından Hı çok hı. eleştiriler geliyor bu Z kuşağına. Tamam da yani bu dünya gerçek anlamda sahipleri Z kuşağı aslında. Yani gerçek sahipleri Evet. onlar. Mesela biz şu anda X kuşağı, artık geçiciyiz biz. Ve şöyle bunu kabul etmemiz lazım. Hani bu şeye sahip çıkıyoruz. Bu dünyaya sahip çıkıyoruz. Ya tamam da yavaş yavaş bunlar Z kuşağı buna sahip çıkacak. Nasıl gidiyor? Nereye gidiyorlar? Ne yapıyorlar? Bunlarla ilgili onları tanımamız, onları anlamamız lazım. Ve çok fazla ön yargılar var. Mesela X kuşağının ya da Y kuşağının koyduğu Z kuşağına çok fazla ön yargılar var. Yani Evet. bunlar şöyledir, bunlar böyledir, işte saygısızdır, bilmem ne, sadakatsizdir falan gibi. Bunlar bir takım ön yargılar. Ben bunları bir ön yargı olarak görüyorum. Ben çok yakından incelediğim için, şirketlerde de eğitim yaptığım için, hatta bu X kuşağı, Y kuşağı konusunda eğitimler veriyorum. Ve oradaki X kuşağı çalışanlarıyla Y kuşağı çalışanları ve Z kuşağı çalışanlarının Hı hı. anlaşmalarıyla alakalı bir takım çalışmalar da yapıyorum. Öyle olduğu için bunları yakından izleme şansım oldu. Ve şöyle bir şey var. Mesela Z kuşağı sorgulayan bir kuşak. Bizim kuşak gibi değil. Evet. Mesela bizim kuşakta şöyle ki, hani diyorlar ki X kuşağındakiler biz çok sadakatliydik. Tamam da şimdi Z kuşağı sadakatsiz diyorlar. Mesela bir işe giriyor hemen çıkıyor falan. Hayır, öyle değil. Sadakatsiz değil. Bakın, vizyoner bir lider arıyorlar. O şirketin vizyonu var mı yok mu? Çalıştığı yerde vizyon var mı yok mu? Ona bakıyor. Ders aldığı hocasının vizyonu var mı yok mu? Ona bakıyor. Vizyonu varsa onu takip ediyor. Yani o zaman çok sorguluyor. Şimdi siz herhangi bir konuda bir şey söylüyorsunuz. Konuştuğunuz şeyleri Z kuşağı arka cebinden çıkarıyor telefonu, çat diye konuştuğunuz şey hakkında size bir bilgi veriyor hemencik. Evet. Siz ona bakana kadar, siz bir şeyi anlatana kadar çat çat hayır öyle değil diyor. Bakın bu dünyada böyle olmuş diyor, böyle diyor. Yani şimdi o kadar bunlara alışmışlar, o kadar bunları kolay yapıyorlar ve o kadar içten yapıyorlar ki takdir etmemek elde değil. Mesela bizim gene X kuşağına göre ben bu çatışmaları görüyorum. Saygısızlar deniyor. Yani saygısızlar deniyor. Şimdi bakın, saygısız değiller. Saygı anlayışları farklı. Şimdi bizim X kuşağının saygı anlayışı çok farklıydı. Biz büyüklerimizin yanında bacak bacak üstüne Evet. hatırlamıyorum oturduğumuzu asla. Bu bizim için çok ayıp bir şeydi. Ama şimdi Z kuşağı için yani bacak bacak üstüne atıp okurmak saygısızlık anlamına gelmiyor ki. Onu saygısızlık olarak algılamıyorlar onlar. Onların saygı anlayışı farklı. O zaman şöyle bir şey var. Yani biz istiyoruz ki Z kuşağı bize uyum sağlasın. Halbuki şöyle düşünmemiz lazım. Biz onlara nasıl uyum sağlayabiliriz? Bakın, onlara uyum sağlamadan onlara bir şey yaptırma şansınız yok.
Önce Evet. bizim koçlukta da böyle bir şey var. Uyum ve ahenk. Önce uyum sağlayacaksınız, ahenk kuracaksınız, sizi kabul edecek ve ondan sonra onu bir yere doğru götürebileceksiniz. Bu ancak böyle olabilir. Yani O o zaman bakımdan buyurun. şey diyebilir miyiz, Oğuz Bey, hani, bu jenerasyon bir önceki jenerasyon, yani bizler tarafından ben de Y kuşağıyım. Tam da Evet. Y'nin içinde doğmuş, Y'ce büyümüş bir kuşağım o Hı. dönemde. Bizler tarafından yanlış mı anlaşılıyor veya anlaşılamıyor, diyebiliriz, değil mi? Şöyle bir şey var. Hı hı. Şimdi e, öyle bir ki yani kolay kolay anlaşılması kolay değil. Şimdi dünya ile bağlantılı, dünya ile ilişkili ve sizin konuşmuş olduğunuz, iddia etmiş olduğunuz her şeyi anında bakarak inceleyen ve onun ne olduğunu bulan çok bilgililer. Yani her konuda bilgi sahibiler. Bilgi şu anda bizim zamanımızda bilgiye biz ulaşmak için hani sizde de var mı bilmiyorum. Hani böyle biz abone olmuştuk gazetelere ki o Evet. Meydanlar ansiklopedilerini almak için günlerce kupon Kupon biriktirdik. biriktirdik. Ondan Evet. sonra da kütüphanelerimiz doldu. Şimdi bir tek flash bellekte bütün o ansiklopedilerin içinde olan her şeyi görebiliyorsunuz. Yani öyle bir değişti ki devir. Hala daha atamıyoruz o biz ansiklopedilerimizi yani o bir Kıyamıyoruz. nostalji kıyamıyoruz. Halbuki şimdi o kadar değişti ki devir. Orada bakıyorsunuz bir telefon. Ha burada şöyle bir şey var. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Hı hı. Şimdi bizim X kuşağı, Y kuşağı, bizlerin 5 duyusu var. Z kuşağının 6 duyusu var. Altıncı duyu ne? Telefon. A, Altıncı duyu. evet. Şimdi 6 duyuları var onların. Bakın görme, işitme, dokunma, hissetme tamam. Altıncı duyu telefon. Çat her şeyi, bütün dünyayla bağlantı. Şimdi o zaman baktığınızda o kadar bilgililer ki ve gittikçe tabii daha zeki oluyorlar. Neden? Çünkü küçükten itibaren bizim hiç görmemiş olduğumuz şeylerle büyüyorlar. Orada bu varmış, burada bu varmış. Oradan bunu alıyor, buradan alıyor. Öğrenme nedir? Biz öğrenirken işte okulda bir şey öğreniyorduk, aileden bir şey öğreniyorduk falan. Onlar oturuyorlar, hele meraklılarsa biraz da, oturuyor sabaha kadar bir şeyi araştırıyor. Öyle çok şey öğrenebiliyorlar ki o küçücük telefonun içinde bir dünya var. Yani onların altıncı duyuları. Bugün danışmanlık yaptığımız ailelerin en büyük hatalarından bir tanesi şu oluyor ki kaç tane ailede bunu rastladık ve aman yapmayın dedik. Ceza olarak çocuğun elinden telefonları alıyorlar. Yani ya adamın görme duyusunu engelledi, işitme duyusunu engelledi. Yani dünyayla bağlantısını kestin. O çocuklar o zaman içe kapanıyorlar. 18 yaşından sonra nasıl evden kaçabilirim diye düşünmeye başlıyor. Biz bunları anlatıyoruz velilere. Diyoruz ki yapmayın böyle değil. Yani bu ceza değil yaptığınız. Bu yani 100 tane 10 tane kırbaç vurun daha iyi yani o çocuktan telefonu alacağınıza. O kadar değişik bir dünya ki. Bu arada tabii çocuklar da şimdi şöyle değerlendiriyor. Z kuşağı çocukları da büyükleri şöyle değerlendiriyor. Yani siz de yaşamışsınızdır mutlaka. Biz de yaşadık. Mesela hepimiz yaşadığımız, çocuklarımızla yaşadığımız bir şey. Ben de çok yaşadım. Evladım işte bak şu telefonda şöyle bir şey var ya şunu aman baba diyerek telefonu alıyor. Çok basit bir şey. 2 tane tuşa basıyor. Bu muydu diyor. Yani şimdi o zaman baktığınız zaman tabii ki size bakış açıları farklı. Biz her şeyi biliyoruz. Dünyadan haberimiz var. Tamam. Fakat şöyle bir şey var. Hayatta böyle olmuyor. Hayatta Evet. hayata atıldıklarında ise ciddi bir problemle karşılaşıyorlar. Çünkü genellikle e, böyle tam sosyal olamıyorlar doğal olarak. Yani bu konularda sıkıntılar var. Neden? Çünkü bilgisayarın başında, televizyonun başında mesela geçen bir yazar çok güzel bir şey var yazmış. Diyor ki ben oğlumu diyor sirke götürdüm ben. Sirklere bayılırdım diyor. Biz sirke gittiğimiz zaman o aslanlar, kaplanlar, palyaçolar ben diyor bayılırdım. Ama diyor oğlum hiç hoşlanmadı. Neden diye sordum diyor. Benim diyor kaplanlarım daha büyük, koskocaman. Yani onun sanal kaplanları tabii ki oradaki kaplanlardan daha farklıymış meğerse. Şimdi o zaman demek ki bakın ne kadar değişmiş. Yani baktığınız zaman o Evet. kadar alışkanlıklar değişmiş. O kadar hayat değişmiş ki gerçekten ve de okula bakıyorsunuz. Şimdi okulda yani akıllı tahtalar geldi. Akıllı tahtalar tamam çok güzel ve akıllı ve öğretmen geliyor işte çocuklar bu falan ders anlatacak ve bir türlü bulamıyor düğmeyi. O sırada arkadan ufaklıklardan biri öğretmenim alttaki düğmeye basacaksınız diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani
Nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Yani bu akıllı tahtayı çocuklar çok daha iyi kullanıyorlar. Onu Evet. öğretecek olan öğretmen o akıllı tahtayı bilmiyor. Yani şimdi tabii ki doğal olarak bir kargaşa söz konusu. Bir kargaşa söz konusu. Ama şöyle bir şey var. Bu çocukların şöyle bir dezavantajı var tabii ki. Hayatla alakalı konular sıkıntılı. Mesela şimdi köyde Hımm. büyüyen bir çocuk, köyde yani ne yapıyor? Öyle oluyor, böyle oluyor. Evet. Çimenlerle, şeylerle ağaca çıkıyor. Mesela bu çocuklar ağaca çıkmıyorlar. O zaman ne oluyor? Eylem yok. Yani bir hedef. Mesela ağacın üstüne biz ağaçtan inmezdik aşağıya. Mesela köyde büyüyen bir çocuk mesela alıyor. İlkokul çocuğu ona 100 tane koyunu veriyorlar. 100 tane koyunun sorumluluğunu alıyor. Ve engebeli yerlerden aşarak geliyor. Şimdi çocuklara bakıyorsunuz düz zeminlerde yürüyorlar. AVM'lerin düz zeminlerinde, dümdüz zeminlerde. Hiçbir Yumuşak engel o yok, hiçbir şey çocukların yok. yapılan zeminler bir Yani de. Toprak şimdi yok, kum yok. orada sonra odasına giriyor. Odasında sürekli olarak orayla yani Evet, bağlantılı. Tamam dünyayla bağlantılı ama eylem yok. Hareket yok, aktivite yok. Bu sefer o eylem olan bir duruma geçtiklerinde onlardan beklenen bir eylem olduğunda bu eylemlerde zorlanıyorlar. Çünkü alışık değiller onlara. Ama çok güzel fikirler üretiyorlar. Çok zekiler. Birçok şeyi evet. bulabiliyorlar. Nerede buluyorlar ama? Ekranda buluyorlar. Sanal Gene dünyada buluyorlar. tık tık tık. Orada buluyorlar. O kadar güzel de şeyler üretiyorlar ki ama bunlar hayatta değer kazanmıyor. O zaman ne oluyor? Zorlukla karşılaştıklarında derhal pes ediyorlar. O zaman baktığımız zaman gerçekten buradaki bir takım sıkıntıların kaynaklanma sebebi de bunlar. Ha, o zaman şöyle bir durum söz konusu. Hakikaten bunların burada çok önemli şeyler düşüyor eğitimcilere. Bu Evet. çocukları anlamak, onlarla hemhal olmak. Yani onların neyi beğendiğini, neyi beğenmediğini. Biz mesela koçluk çalışması yapıyoruz. Aile ile çalışıyoruz ve aileye bunları öğretiyoruz, bunları anlatıyoruz. Bakın böyle şöyle diye. Biz uyum sağlıyoruz bu çocuklarla. Bizim o çocuklarla uyum sağlamamız nasıl oluyor? Bir takım şeylerimiz var, becerilerimiz var. Bu beceriler onların çok hoşuna gidiyor. Yani mesela hangi müziği dinlerler? Bu çocuklar ne yaparlar? Hangi fenomenlerle bunlar hemhal olmuş durumdalar? Baktığınız zaman hangi oyunları oynuyorlar? Bunları da konuştuğunuz zaman size çok rahat anlatabiliyorlar. Siz çok Evet. iyi bilmeniz şart değil. Yeter ki onlardan bahsedin, onlara bir soru sorun, onlar başlasınlar anlatmaya. Yani çok hoşlarına gidiyor bu gerçekten. Tabii şey olarak çektikleri zorluklar hedef koymada, yani somut olarak bir hedefe ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Ve şöyle ki mesela iş yerlerinde ise ki bunları Hı ben çok hı. görüyorum. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorlar? Şöyle sıkıntılar yaşıyorlar. Çok sorgulayıcılar. Emir Evet. almaktan ve eleştirilmekten hoşlanmıyorlar. Yani e, böyle olduğunda da bir süre sonra iş yerini bırakabiliyorlar. Halbuki biz X kuşağı olarak, Y kuşağı olarak ne gibi zorluklarla karşılaştık, ne gibi problemler yaşadık. Buna rağmen biz istikrarlı bir şekilde o iş yerinde devam ettik. Yani bu problemleri bir türlü çözdük. Ama bunlar şöyle ki liderin vizyonuna bakıyor, sorguluyor. Çok net bir şekilde sorguluyor ve diyor ki böyle böyle ben bu kişiyle çalışmam diyor. Ağızbandık deyip gidiyor. Yani o bakımdan baktığınız zaman yani sonuç üretme konusunda çok başarılılar, sonuca gitme konusunda değil. Burada Evet. sıkıntı var. Yani o sonucu üretiyor, problemi çözüyor, şöyle olmalı diyor ama o sonuca gitmekte çok ciddi sıkıntı çekiyorlar. İletişim Kesinlikle. konusunda doğal olarak çünkü nerede iletişimler de yapıyorlar, iletişim sanal dünyada yapıyorlar. Öyle güzel fikirler buluyorlar, öyle güzel şeyler yapıyorlar ki hani çok yaratıcı eğer şeylerini bulursa hani mesela benim yeğenim şu anda e, yaptığı şey ne? Yaptığı şey oyun üretmek. Yani o buldu mecrasını. Yani şu anda da Bahçeşehir Üniversitesi'ne gidiyor ve oyun yazıyor. 3 günde bir oyun yazıyor. Yani yaptığı oyunlar. Şimdi bu adamın bu mesleği. Ama ne kadar sosyal biri diyeceksiniz. Son derece asosyal. Yani çok başarılı. Belki Evet. geleceğin çok parlak şeylerinden biri olacak. İş adamlarından biri olacak. Yazdığı oyunlar milyonlar satacak. Çünkü ta küçüklüğünden beri oyun yapıyor. Ama şöyle bir şey var. Hani bu iletişim konusunda, sosyallik konusunda, mücadele konusunda, hedef koyup hedefe gitme konusunda takım bir de şöyle çok bireysel oldukları için takım oyunu Hı hı. oynayamıyorlar.
Bakın takım oyunu oynayamıyorlar. Neden? Neye alışmışlar? Sanal dünyada tek başlarına. O da bilgisayar, telefon ve onlarla baş başalar. Şimdi takım oyunu nasıl öğrenecek ki? Yani takım oynanması gereken bir yerde birlik, beraberlik içerisinde 5 kişinin bir araya gelerek yapması gereken işlerde sıkıntı yaşıyorlar. Yani onun için ben diyorum ki mesela takım oyunu oynamaları, basketbol, futbol, Evet. çocuklar burada takım oyununa alışmaları hayata hazırlıyor. Spor onları hayata hazırlıyor. Yani artı bir takım ideolojilerden de hiç etkilenmiyorlar. Çünkü hani şöyle diyebiliriz, hani nasıl çarşı her şeye karşıysa bunlar da öyle. Yani şu ideoloji bunları çekiyor. Hayır, öyle bir şey yok. Her şeyi sorguluyorlar. Ve bakıyorlar ki burada bu problem var. Tamam. Ee, Onun için vazgeçmektir bu. Bu neye bakıyor? Davranışın sonuna kadar mantıklı, adaletli Evet. olmasına bakıyor. En ufak bir adaletsizlik gördüğü takdirde hayır, oradan da soğuyor. Apolitik değiller ama politikadan neden uzak duruyorlar? Çünkü armudun sapı var, üzümün çöpü var. Onu orada görüyor, burada diyor adalet duygusu yok. Orada onu görüyor, burada da yok diyor. O zaman bakıyor ki yani hani çarşı her şeye karşı gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bu sefer hani bir tarafa değil de şey olarak baktığı zaman adalet arıyor, vizyonerlik arıyor. Yani küçük bir hatada vazgeçebiliyor. Mesela şeye duyarlılar, doğaya duyarlılar. Doğaya Evet. duyarlılar. Çünkü o şeyden o kadar çok veri alıp veriyorlar ki hayvanlara karşı duyarlılar, doğaya karşı duyarlılar, insan haklarına karşı duyarlılar. Çünkü bunlar çok alışveriş içerisinde bu haberlerde. Yani bunlar tamam ama yani olayın bir takım oyunu oynamak, birlikte beraber iş yapabilmek konusunda ciddi problemler yaşıyorlar bu konuda. Hocam, aslında baktığınızda şu anda, politikadan da bahsettiğinizde şimdi, 2023 yılındaki seçimlerde, 7.000.000 Z kuşağı oy Tabii, kullanacak, tabii gençler ki, oy tabii ki. kullanacak ve şu an tüm siyasetçiler dâhil, Hı hı, herkes hı hı. onların peşinde aslında. Onları bir şekilde, kendilerini çekmeye çalışıyorlar, ikna etmeye çalışıyorlar ama sizin de bahsettiğiniz gibi Z kuşağı aslında belli bir kategoriye girebilecek bir kuşak da değil. Değil. Hatta yine sizin de söylediğiniz gibi pragmatik ve biraz da rasyoneller de. Hem de Bu nasıl? yüzden mesela, bu kuşağı elde edebilmek için ya da bu kuşağa, işine yarayacak ne gibi yenilikler yapılmalıdır ki ikna olabilsinler? Şimdi hiçbir propaganda aracı onları kendine çekmez. Evet, Kadınları topluyor şeye. Hani bizim X kuşağı gibi, Y kuşağı gibi değil onlar. Çok somut şeyler arıyorlar. Çok somut şeyler ve dediğim gibi adalet duygusu ve şey bir takım şeyler, insan hakları o bu falan. Birçok konularda kendilerine göre kriterleri var. Ve dediğim gibi aslında öyle bir oluyor ki yani hani şöyle bir yöne doğru giderler. Hayır. Bir de işin ilginç tarafı yani bırakın onu ailelerin götürdüğü yöne de gitmiyorlar ki zaten. Çünkü evet, çok sorguluyorlar. O aileyi de sorguluyorlar. Mesela biz hiçbir zaman böyle bu derece ailemizi sorgulamazdık. Ailemizin düşüncesi buysa bizim düşüncemiz de o olurdu. Yani böyledir yani diye. Çünkü sürekli evin içerisinde konuşulanlar da bizi etkileyenler. Halbuki onları etkileyenler evin içinde konuşulanlar değil. Onlar bütün dünyadan. Oraya bakıyor başka bir şey alıyor, oraya bakıyor başka bir şey arıyor, oraya bakıyor başka bir şey arıyor ve global dünyadan çok etkileniyor. Yani oradan buradan her yerden bakarak şeyler alıyorlar. Birçok veriler alıyorlar. O verileri kafalarında birleştirerek kendi kararlarını kendi veriyorlar. Yani etkilemek o kadar zor ki her şeyle düzgün, doğru ve yani gerçekten vizyoner bir şeye ihtiyaç var. Yani onları kalbini evet. kazanabilmek için. Bireysel anlamda da öyle. Yani bu konuda o bakımdan ve de şöyle bir şey var. Hani tabii gelecek dünyamız nasıl olacak diye söylerse ben yani çok renkli bir dünya olacağına inanıyorum. Çünkü o kadar farklı fikirleri var ki o Z kuşağının. Onlar bizim zamanımıza geldiklerinde çok ciddi bir takım renklendirecek dünyayı şeyler. Ama tabii bu dünyayı renklendirmek, yepyeni keşifler, şunlar bunlar demek acaba tabii ki sadece yeterli mi? Tabii burada hani bir takım yani güzel hasletlerden, güzel şeylerden vazgeçmemek lazım. Yani şöyle ki başarılı insan olmak yerine iyi insan olmak ve hakikaten bir takım yani değerlerimizi kaybetmemek. Hani bu çocuklara bu değerleri aktarabilmek, öğretebilmek. Çünkü bazen de öyle oluyor ki bu global değerlere baktığımızda
o zaman yani buradaki hani bizim kendi değerlerimiz biraz ikinci planda kalabiliyor. Onlara vermek istediğimiz güzel değerler. Çünkü hakikaten hani milletini sevmesi, insanların vatanını sevmesi. Bir bakıyorsunuz hani orada bir globalleşme var. Yani o globalleşme sırasında bu sefer ne olmuş oluyor? Bu tür güzel değerlerin yerine o zaman ne oluyor? Hani yurt dışından hangi ülkede daha iyi bir şey varsa hani bu tamam kendini ona göre bir şey seçebiliyor. Oradan arkadaşları oluyor, orada konuşuyor. Hedefi artık orası olmuş oluyor. Birazcık da bunlara dikkat etmek. Yani bunlara yani kardeşlerimize en azından bizim ülkemizin yani bu şeyini çünkü geçmişte yaşamıyorlar. Yani geçmişte çok fazla bağlantıları yok. Yani genellikle hani anı yaşayıp gelecekle ilgili planları ve bir de mobil yaşamayı tercih ediyorlar. Mesela mobil yaşamak. Yani şöyle ki hani bizim zamanımızda bizim düşüncemiz neydi? Biz ev alalım, bir araba alalım. Hani bir evimiz, bir arabamız olsun. Biz hani en azından dünyada mekan, ahirette iman diye derdik bir evimiz olsun. Şimdi bunların öyle bir derdi yok. Şimdi ev onların başına dert. Çünkü mobil yaşamayı istiyor. Bugün burada ama yarın ben İsviçre'de yaşayacağım diyor. Oradan çıkarım İngiltere'ye giderim diyor. Yani ve o şeyler baktığınız zaman stüdyo evler ve arkasından böyle fazla eşya, bir tek bavulum olsun benim yeter. Ben her yere giderim. Bir bakıyorum Allah Allah o bugün orada, yarın başka bir yerde orada. İş hayatında da öyle. Ve hani para biriktirip ev almak falan yerine ben dünyayı dolaşmak, dünyayı görmek, vizyonumu geliştirmek falan gibi o kadar değişik bir düşünce tarzları var ki yani hem takdir edilmeye değer hem de yani gerçekten dikkat edilmesi gereken bir takım şeyler de var. Hani bunlara, bu çocuklara bizim hani güzel değerlerimizi kazandırmak çok önemli gerçekten. Kesinlikle sizinle aynı fikrim. Aslında, böyle, düşündükleri, yapmak istedikleri, o kendi, dünyalarında yaşadıkları şeylere baktığımızda, eee, "Bir kere geliyorum dünyaya, 10 kere mi Evet, geliyorum?" evet, deyip evet. o mantıkla ilerliyorlar. Aslında bir yandan da doğru yapıyorlar. Evet, bir kere geliyoruz ve bir canımız var. Onu en iyi şekilde istediğimiz gibi yaşamalıyız. Belki bizler, hani, biz de Y kuşağı da biraz bunu yapıyor. İş hayatında da bilirsiniz ki, hani, Hı hı, biraz daha hı hı. böyle, eee dik kafalı şekilde ilerliyor ama Z burada biraz daha özgür ruhla ilerlediği Tabii, için tabii, herhâlde bu yüzden böyle bir "Ne yapıyor bu gençler?" diyoruz. Hani, bu tabii, özgürlük, bu şey tabii, nereden tabii. geliyor dememizin sebebi o sanırım. Ya tabii ki ama tabii en azından mesela ailenin önemini anlatmak Ha, lazım. evet. Mesela şimdi o zaman şöyle bir şey olmuş oluyor. Mobil yaşayacağım, şöyle gideceğim, böyle gideceğim. Bir takıntım olmasın ve şey olmasın. O zaman hani aile değerleri konusunda da bakın boşanmaların bu kadar çok olması, şeylerin bu kadar olması aşağıdan gelen bu şey yani stüdyo evlerde, tek kişilik evlerde yaşayayım. Bunu ben hayatımı şöyle sürdüreyim, böyle sürdüreyim. Onun için yani artıları var. Bu gençlerle anlamak, onları anlamak, onların gerçekten fikirlerine saygı göstermek hepsi tamam. Ama bir taraftan da örnek görmek istiyorlar. Yani çok güzel örnekler görmek istiyorlar. Herhangi bir şekilde bu güzel örnekleri göremedikleri zaman orada fazla kalmıyorlar. Çünkü çok ciddi sorgulamalar yapıyorlar. Bırakın çalıştıkları yeri anne babayı da sorguluyor. Yani orada da herhangi bir şey olduğu zaman biz hani nerede öyle anne babayı sorgulamak biz hani o yaşlarda yani onların dediği hep doğrudur diye düşünüyorduk. Yani tabii ki çok doğru. Onların yaptığı tabii ki ama bazen bu biraz daha şey hale gelebiliyor. Hani denge çok önemli burada. Hani denge çok Çok önemli. uç Hani noktalara gitmeden, değil mi? gitmeden tabii ki yani burada ailenin değerini anlatıp yani o zaman ne olmuş oluyor? Mesela aile o kadar önemli bir kavram ki bu aileler olmadan tabii o zaman o düzen de çok kolay kurulmuyor. O bakımdan bunlara işte birlikte yaşamayı çünkü birlikte yaşama konusunda da problemleri var. Yani bu takım çalışması konusunda da Evet. problem var. Neden? Çünkü hep bireysel bir hayat. Hep bireysel bir hayat. Bunları biraz anlatmak lazım. Bunları biraz özendirmek lazım. Hani bu ailenin güzelliklerini onlara anlatmak lazım. Takım çalışmasının önemini anlatmak lazım. Bir takım zorluklar karşısında vazgeçmemelerini öğretmek lazım. Ve hayatın aslında yani tutup da haz ağırlıklı değil, birazcık da yani burada zorluklarla baş etmek, mücadele etmek olduğunu da anlatmak lazım bu gençlere.
Ama ben şuna inanıyorum ki gerçekten hani bu gençlerimize bu tür şeyler anlatıldığında yavaş yavaş onlar anlaşılıyor. Onlar kendilerini anlatıyorlar. Ve onları şöyle ki hani bir ön yargıyla Z kuşağı işte böyle işte şöyle değil, öyle bakmak değil. Bunlar geleceğin yani şu an dünya onların. O zaman biz onların dünyasında misafir olduğumuzu kabul ederek biz bu kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Geleceğin dünyasını onlar inşa edecekler. Bu bakışla bakmamız lazım. Hani işte bir ergendi bilmem ne. Yani biraz küçümseyen bir takım tavırlardan Evet. uzaklaşıp yani işte çok bilmem şöyledir, böyledir. Bir anda yani yaptığı tek bir davranışla onun kişiliğine yansıtmak. Yani ön yargılarla işte bak şöyle oluyor, böyle oluyor. Eleştirip ondan sonra kenara bırakmak değil. Onların yani bir takım şeylerini hoş görüp onların bu konudaki güzel fikirlerinden istifade etmek. Çok yaratıcı fikirleri var, çok parlak fikirleri var. Bu parlak fikirleri nasıl hayata geçirebilirler? Onlara rehberlik yapmak ve bu konuda elimizden geldiğince dediğim gibi onların o güzel fikirlerinden istifade etmek gerçekten bence çok önemli. Kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim sevgili Oğuz Bey. Şöyle bir bakıyorum, sevgili Hacer Hanım burada, Hacer hocamız burada. Hoş geldiniz siz de. Merhabalar size de. Şimdi izleyicilerimizin yazdıklarına da bakıyorum. İnsan gibi yaşamak istiyoruz diyen var. Türk olmaktan gurur duyan, Türkiye'de yaşamak isteyen bir nesil yetişti diyen var. Kalıp İstemiyor. cümleleri o benim problemim değil diyen var. Aslında Z kuşağı olarak baktığımızda hani adlandırdığımız o kuşak, o jenerasyona baktığımızda ben de destekçileri olarak aslında o çünkü beyin yapıları o aslında bakış açılarını biraz destekliyorum da ve onlarla yapılan röportajları da izlediğimde aslında düşünenin o ön yargının tamamen farklı olduğunu, aslında daha iyi bir dünyada yaşamak istediklerini, sizin de bahsettiğiniz gibi doğayla, tabiatla ve adaletle iç içe olmak istediklerini söyleyen bir genç var. Ama nedense sürekli biz onların sıkılgan, zora gelmeyen, işte dijital sosyal çocuklar, telefondan, bilgisayardan kafasını kaldırmayan, işte bu tarz olumsuzluklarla anmaya çalışıyoruz. Bu gençlerin hiç mi olumlu yanı yok diye de böyle bir düşünmüyor da değil insan. Hani baktığımızda. Tabii, O tabii, tabii. yüzden de bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için sizlere teşekkürler geliyor sevgili Oğuz Bey. Bizler Evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok değerli hocalarımız da burada, çok değerli arkadaşlar. Biz de hepsine çok evet, teşekkür ediyoruz. evet. Bu kuşak böyle bir yadırganmaya ya da yargılanmaya aslında alışmak da istemiyor benim anladığım İstemiyor. kadarıyla. Evet, Evet, evet. Yani onu eleştiriden pek kabullenmek hoşlanmıyor. istemiyor. Nasihatla onlara bir şey veremiyorsunuz. Nasihattan hiç hoşlanmıyorlar. O zaman nasihat yerine ne yapabiliriz? Biz onlara örnek olabiliriz ve onları anlamaya çalışmalıyız. Empati yapmalıyız. Eğer bunları yaparsak. Evet, Ben çünkü biz o tür gençlerle çok güzel çalışmalar yapıyoruz ve o tür gençlerle o kadar güzel hedeflerine ulaşanlar oldu ve onları gördük, onlarla gurur duyduk. Onun için eğer ki gerçekten onları anlamaya çalışırsak bir süre sonra onlar da size karşı olan bütün davranışlarını ve bakış açılarını değiştiriyorlar. kesinlikle. Peki, şimdi farklı bir açıdan da Oğuz Bey değerlendirmek istiyorum. Belki daha önce bu hiçbir yerde konuşulmamıştır. Sizin "Renklerle İnsanları Tanıma Kılavuzu" kitabınızdan da ben biraz Evet, yola çıkarak, şunu sormak istiyorum. Aynı zamanda siz bunu yaşam koçluğunda da anlatıyorsunuz renkleri. tabii, 4 tabii, karakteristik tabii, renk tabii, var. tabii. Evet, onların kişisel özellikleri var ama bunu, şöyle yapabilir miyiz? Bu renkler ve Z kuşağını şöyle bir meç ederek bize anlatabilir Tabii. misiniz bu 4 renkle Z'yi birleştirip? Şimdi kırmızılar kafama Evet, koyduğumu yaparım. Hani bu Mazhar Fuat Özcan'ın şarkısındaki Sen Neymişsin Be Abi modeli bu. evet, Şimdi kafama koyar yaparım. Şimdi böyle olduğunda hiçbir zaman şeyden yılmayan bir grup demektir. Yeşiller barışçıl, sevecen, mülayim. Böyle hani bu ağzına aldırmasın dediğimiz grup birbirinin zıttı olan iki gruptur. Üçüncü grup düzen, tertip, plan, program diyen ve son derece düzenli çalışan grup. Dördüncü grup ise sarılar. Yani eğlenceli sarılar. Şimdi burada baktığınız zaman, bunlara koçluk yaptığınız zaman, bunları gördüğünüz zaman kırmızıların o enerjilerinden gerçekten onları yönlendirmeniz lazım. O enerjiyi mutlaka kullanmaları lazım onların. O zaman kırmızılarla eğer gerçekten bakıyorsanız, koçluk yapıyorsanız veya kırmızılara yönlendirmek istiyorsanız onlara
zor işlerden bahsedeceksiniz. Basit işler onların ağzını sulandırmaz. Yani bunu yapar mısın? Yaparım. Onu da yaparım. İddialı, yani ciddi iddialı ve enerjik bir Evet. grup. Onların motivasyonları, zor işlere motivasyonları çok fazladır. Yeşillerin ise aynı enerjiyi yeşillerde göremezsiniz. Onlar daha böyle halim selim, daha bir sakin bir yapıda. O zaman onların motivasyonu için daha dikkatli, onların yapacakları şeylerden başlayarak. Bunu yapabilir misin? Evet, tamam. Hadi şimdi bunu da yapalım. Basamak basamak çıkarmanız lazım. Kırmızılar gibi birdenbire hani ben bunu yapmak istiyorum, bunu yapacağım dediniz mi kırmızı başlar çalışmaya. Ama yeşiller öyle değil. Kademe kademe kademe. Maviler ise düzen, tertip, plan, program diyen bir gruptur. Kesinlikle onlar belli bir düzen içerisinde olmak isterler. O düzeni sağlarlar. Onun için o düzenin dışında eğer bir düzensizlik olursa orada moralleri bozulur. Orada çalışamazlar maviler. Yani sarılar ise çok eğlenceli bir gruptur. Ben bu gruba giriyorum. Yani itiraf edeyim. Yani sarılar son derece eğlenceli, neşeli bir gruptur. Yani hep böyle şeyli olmak isterler, hareketli yerlerde olmak isterler. Sürekli bir eylem içerisindelerdir. O zaman siz yani böyle bir grupla çalıştığınızda özellikle mesela liderlik becerileri konusunda mesela diyelim ki piknik yapılacak. O gün pikniğe gidecek grubu otobüslere zamanında indiren, piknik yapılacak yeri inceleyen kime vermeniz lazım bu görevi? Bir maviye verirseniz mükemmel bir şekilde yapar o görevi. Ama Evet. piknikteki organizasyonu maviye verirseniz insanlar dönerken intihar etmek isteyebilirler. Çünkü burada oynamayın arkadaşlar, burada oynamayın, burada siz burada oturacaksınız. Yani öyle bir şey ki oyunlar hepsi maviler için. O zaman yeşiller, sarılar, maviler. Baktığınız zaman eğer bunları gerçekten iyi anlıyorsanız o zaman hakikaten onlarla olan iletişiminiz çok daha güzel olur, çok daha kolay olur. Tabii o kadar geniş bir konu ki hani ben bununla ilgili kitap yazdım. Hani bazıları derler ki ben bunun kitabını yazdım. Öyle demeyeceğim. Yazdım çünkü ben. Çok da sevdiğim bir kitap. Onun için yani buradan Güzel, tabii evet. ki vaktimiz de çok sınırlı olduğu için bize birazdan dersimiz de başlayacak. Evet. Ama en azından arkadaşlarımıza şunu söyleyebilirim. Yani bu 4 farklı kişilik türü tanırlarsa, bu arada hani Renklerle İnsanları Tanıma adlı Kılavuzu adlı kitabını tavsiye ederim. Çünkü hakikaten orada bütün bilgileri o kadar detaylı bir şekilde anlattım ki gerçekten sürekli de olan, çok sevilen bir kitap. Çok sürekli orada çok okunan bir kitap. Orada çok detaylı olarak, hatta buradaki şeye şöyle söyleyebilirim. Yani buradaki hani genç kardeşimiz hangi gruba girdiğini bilirse daha hızlı ilerler. Mesela işte bir mavi bu daha ince işlerde çalışabilir. Mesela bir muhasebe mavilere yakışır. Yani ya da bilgi işlem bir mavi işin önemlidir. Ama bir sarının mesela bir muhasebecilik yapması çok zor olur. Yani meslek seçerken. Ben şimdi zaten okulu kazandım, gitmedi, şey yapmadım. Yani ben o diploma aldım sadece, o kadar. Onun için yani bana göre olmadığını anladım. O zaman demek ki daha hareketli işler sarılar için. Maviler için daha düzenli, daha ciddi, daha dikkatli işler. Kırmızılar enerji isteyen işler. Yani yeşiller ise öyle büyük bir mesuliyet istemeyen ve sabırla yapılacak her bir işi mükemmel yapan insanlardır. Onun için yani karşımızdaki kişileri tanırsak onları mesleğe yönlendirirken de son derece onların kalıplarına uyan, onların kişilik türlerine uyan mesleklere yönlendirmek çok önemlidir. Çünkü ben bunu şeyini yaşadım. Hani bir sarı olarak iktisata gittim ki hayatta yapmayacağım bir okuldu ve ben orada hani 7 sene okumak zorunda kaldım. Onun için arkadaşlarımız en azından kendilerini tanısınlar. Bu genç kuşaktaki arkadaşlarımız hangi mesleğin onlara daha uygun olduklarını anlasınlar ki o kitabı okurlarsa ben çok istifade edeceklerine eminim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Gerçekten çok keyifli bir kitap ve gerçekten de, karakteristik özelliklerle açısından baktığımızda "Evet, ben buyum." dediğiniz, hatta test de var içerisinde. Testi yaptıktan sonra da sonuca ulaşabileceğiniz bir kitap. Ben de tavsiye ederim. Sevdiğim bir, aslında hem Z kuşağı, sevdiğim, aslında kuşaklar araştırmasını sevdiğim bir konu hem de aynı zamanda renkler, sevdiğim bir konu. O yüzden ikisini meç ettiğiniz ve bize böyle bilgi verdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum Ben Oğuz Bey. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu böyle bir Evet. imkan bizi tanıdığınız için. Bu arada arkadaşlarımız şeyler de, sorular da var ama tabii Evet, şimdi programa da başlıyoruz ama bir en azından şu soruların cevabını vereyim. Ondan sonra tabii sarı bir ki. kadın ile kırmızı erkek evlilik anlaşabilirler.
buradaki anlaşamamaları için bu renkler anlaşamamaları için hiçbir sebep yoktur. Evlilikteki anlaşmazlıklar nereden kaynaklanıyor? Bunlardan değil, değerlerden kaynaklanıyor. Mesela dürüstlük değeri çok yukarıda olan bir kadınla günde 5 kere yalan söyleyen biri anlaşamaz. Ya da saygı değeri çok yüksek olan birisiyle saygı Evet. değeri ilk onda olmayan birisi anlaşamaz. Onun için yani buradaki anlaşma renklerle alakalı değil. Neyle alakalı? Değerlerle alakalı. Böyle cevap verebilirim. Öbür soruya da cevap vereyim. Bulunduğum yer aynı yer olunca patlayacak gibi oluyorum. Bir sarı karakter. Evet, Evet. evet yani ve hemen bir soru daha. Sarılar olarak ciddi hayatta çok zorlanıyoruz hocam. Karamsarlar düşmemiz an meselesi. Doğru. Sarılar için böyle bir şey. Onları rengarenk ben onun için yine muhasebecilik yapmadım. Onun için dedim ki ya bu değil. Benim şu anda rengarenk bir hayatım var. Çok şükür gerçekten. Ama iyi ki de mavi bir eşim var. Son derece düzenli, tertipli, planlı, programlı. İyi ki benim gibi değil. Çünkü o da benim gibi olsaydı herhalde ciddi problemler yaşardık diye düşünüyorum. Ay, süper, güzel. Zaten o bahsedilen hep zıt kutuplar birbirini çeker kısmı, burada da o enerji burada da giriyor galiba Tabii, tabii, devreye. tabii. Tabii, yani aynı o şekilde. Evet. Yani onu zaten ne güzel arkadaşlarımızdan da o kadar güzel geri bildirimler geliyor ki yani hakikaten dediğim gibi ama inşallah şöyle bir başka zaman yani bu konuyu özel olarak bu Hı kırmızı sarı hı. yeşil mavi konusunu ben bir söz vereyim. Özel olarak bir başka programda baştan sona bunu anlatalım. Çünkü yani Ah, uzun bir konu. müthiş Yani olur. böyle onu ben bir söz vereyim o zaman arkadaşlara bu konuyla ilgili. Sadece bu konuyla ilgili ayrı bir çalışma yapalım. Ah, Mümkünse. süper olur. Bu sözü canlı yayında aldığım için çok çok Tamam. mutluyum Oğuz Bey. Çünkü programınız çok yoğun, sizi yakalamak çok zor oluyor. O yüzden Estağfurullah, biliyorum. estağfurullah. O yüzden çok süper oldu. O zaman yakın zamanda bunu İnşallah, tekrarlayalım. inşallah. Dersinizde olduğu için sizi, çok fazla tutamıyorum. Aslında normalde sizi burada canlı canlı, yakalamışken bir sürü sorum vardı ama, onları Eee, bir sonraki Bir yayınımıza sonraki saklamak söz, istiyorum ben. biz hepsini tek tek cevaplayacağım. Evet, çok teşekkür ediyorum tekrardan değerli vaktinizi, kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Bu, önemli bir konu olan geleceğimizin, gençleri hakkında güzel yorumlarınız için gerçekten gençlerin de bu olumlu düşünceleri duymaya ihtiyacı vardı sürekli Tabii, 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 yargılandıkları tabii. için. Tabii, tabii. Sizin gibi saygılı, saygıdeğer bir kişiden de bunu duymak onları bence mutlu ettiğine çok çok inanıyorum. Destekçileri olarak da ben de bunları duyduğum için sizden çok 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 mutluyum ben teşekkür açıkçası. ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Soruları ve yazılarıyla renk kattılar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diliyorum. Teşekkürler.